Türkler, yüzyıllar boyunca dünyanın en korkulan atlı topluluklarından biri oldular. Çin sınırlarından Avrupa içlerine kadar uzanan uçsuz bucaksız bozkırlarda yaşadılar. Evleri bir çadırdı, servetleri sürüleriydi. Güçleri ise atları ve yaylarıydı. Gökyüzünü çatı, yeryüzünü yol bilen bu insanlar için hareket etmek, hayatta kalmanın ta kendisiydi. Ama sonra, tarihin akışı değişti. Türkler yavaş yavaş şehirler kurmaya, surların arkasında yaşamaya, ticaret yapmaya, tarım üretmeye ve kalıcı devletler inşa etmeye başladı. Peki bu dönüşüm nasıl yaşandı? Bir bozkır savaşçısı toplumu nasıl şehir medeniyetine dönüştü? Türkler neden yerleşik hayata geçti? Bu bir zorunluluk muydu? Yoksa büyük bir medeniyet sıçraması mıydı? Bugün, Türk tarihinin en büyük kırılmalarından birine yakından bakıyoruz. Önce şu çok önemli noktayı anlamamız gerekiyor. Türklerin yaşam biçimi plansız göçebelik değildi. Aslında bu sistem, doğanın sert koşullarına karşı geliştirilmiş son derece organize bir yaşam modeliydi. Tarihçilerin kullandığı daha doğru ifadeyle Türkler çoğunlukla konar göçer topluluklardı. Orta Asya'nın sert iklimi, insanlara sürekli hareket etmeyi zorunlu kılıyordu. Yazın serin yaylalara, kışın daha korunaklı bölgelere göç ediliyordu. Bu hareketlilik sayesinde hem hayvan sürüleri korunuyor, hem de yaşam devam edebiliyordu. Taşınabilir keçe çadırlar, birkaç saat içinde sökülüp yeniden kurulabiliyordu. Böylece bütün bir toplum kısa sürede yer değiştirebiliyordu. Bu yaşam tarzı aynı zamanda olağanüstü bir askeri kültür yarattı. Türk topluluklarında çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren ata binmeyi öğreniyordu. Kadın erkek fark etmeksizin insanlar ok kullanabiliyor. Uzun mesafeleri hızla aşabiliyor ve savaş koşullarına adapte olabiliyordu. Bozkır yaşamı sadece özgürlük değil, aynı zamanda disiplin demekti. Üstelik çoğu insanın düşündüğünün aksine, eski Türkler tamamen şehirlerden uzak değildi. Daha Hunlar ve Göktürkler döneminde bile ticaret merkezleri, tarım bölgeleri ve yerleşik nüfuslar vardı. Yani Türklerin tarihi, tamamen göçebe bir toplumun bir anda şehirlileşmesi değil, yüzyıllar süren yavaş bir dönüşüm hikayesiydi. Bu dönüşümün en önemli dönüm noktalarından biri ise Uygurlar oldu. 744 yılında kurulan Uygur Kağanlığı, önceki Türk devletlerinden farklı bir yol izlemeye başladı. Göktürklerin sert savaşçı geleneğini miras almış olsalar da, Uygurlar kısa süre içinde ticaret, şehirleşme ve kültürel gelişim alanlarında öne çıktılar. Ve bu değişimde önemli rol oynayan olaylardan biri, Uygurların Maniheizm diniyle tanışmasıydı. 762 yılında Uygur Kağanı Bögü Kağan, Çin'deki siyasi olaylar sırasında Mani rahipleriyle temas kurdu. Daha sonra Maniheizm, Uygur sarayı ve elitleri arasında yaygınlaşmaya başladı. Ancak burada çok önemli bir ayrıntı var. Popüler anlatımlarda sık sık söylendiği gibi, Türkler bir gecede savaşmayı bırakıp çiftçi olmadılar. Gerçek tarih bundan çok daha karmaşıktı. Maniheizm, şiddete mesafeli ve daha sakin bir yaşamı öne çıkaran bir inanç sistemiydi. Et tüketimine karşı daha katı yaklaşımları vardı ve dünyevi hırslardan uzaklaşmayı savunuyordu. Bu anlayış, Bozkır'ın sert savaş kültüründen oldukça farklıydı. Fakat bu durum, çoğu videoda anlatıldığı gibi Türklerin artık savaşamaz hale geldiği anlamına gelmiyordu. Uygurlar Maniheist olduktan sonra da ordularını korudular. Siyasi mücadeleler yürüttüler ve askeri güçlerini tamamen kaybetmediler. Asıl değişim daha derindeydi. Bozkır ekonomisi büyük ölçüde hayvancılığa dayanıyordu. Ama Uygurlar artık yalnızca savaş ganimetleriyle yaşayan bir toplum olmak istemiyordu. İpek yolu üzerindeki ticaret ağları çok büyük bir zenginlik fırsatı sunuyordu. Ve ticaret için istikrar gerekiyordu. Şehirler gerekiyordu. Pazarlar, depolar, yazılı hukuk sistemleri, vergiler ve bürokrasi gerekiyordu. İşte yerleşik hayata geçişin asıl motorlarından biri buydu. Uygurlar döneminde Türk tarihinde şehir kültürü çok daha görünür hale geldi. Başkent Ordubalık bunun en çarpıcı örneklerinden biriydi. Surlarla çevrili bu büyük şehirde saraylar, tapınaklar, yönetim merkezleri ve ticaret alanları bulunuyordu. Bu sadece askeri bir merkez değil,
Aynı zamanda kültürel bir başkentti. Uygurların en dikkat çekici yönlerinden biri ise bilgiye verdikleri önemdi. Yerleşik hayat sayesinde kitap üretimi arttı, yazılı kültür gelişti, arşivler oluştu ve sözleşmeler kayıt altına alınmaya başladı. Uygurların matbaa benzeri baskı teknikleri kullandığı ve çok sayıda dini ile kültürel eser ürettiği biliniyor. Ayrıca sanat anlayışı da değişmeye başladı. Tapınak duvarlarına yapılan fresklerde artık dönemin insanlarını, kıyafetlerini, günlük yaşamını ve yüz hatlarını görebiliyoruz. Bu, Türk kültürünün kalıcı görsel mirasının oluşmaya başladığı dönemlerden biriydi. Ancak bu dönüşümün bir bedeli de vardı. Bozkır yaşamı insanları sürekli hareket halinde tutuyordu. Bu da Türk ordularına inanılmaz bir hız ve esneklik kazandırıyordu. Yerleşik hayat ise farklı bir düzen gerektiriyordu. Şehirleri korumak gerekiyordu. Tarım alanlarını savunmak gerekiyordu. Ticaret yollarının güvenliği önemli hale geliyordu. Bazı tarihçilere göre bu süreç, eski Bozkır savaşçılığı ruhunun zamanla zayıflamasına neden oldu. Fakat Uygurların daha sonra güç kaybetmesinin tek nedeni bu değildi. İç siyasi sorunlar, ekonomik baskılar ve özellikle Yenisey Kırgızları saldırıları, Uygur Kağanlığı'nın yıkılmasında büyük rol oynadı. Yani mesele sadece yerleşik oldular ve güçsüzleştiler kadar basit değildi. Ama şu kesin, Türklerin yerleşik hayata yönelmesi, tarihlerini tamamen değiştirdi. Eğer bu dönüşüm yaşanmasaydı, büyük şehir kültürleri, gelişmiş devlet bürokrasileri, yazılı hukuk sistemleri, mimari eserler, kütüphaneler ve saray kültürü belki de hiçbir zaman bugünkü ölçekte gelişmeyecekti. Daha sonra Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi büyük Türk devletleri de işte bu mirasın üzerine inşa edildi. Yani Türk tarihindeki şehir medeniyetinin temellerinden biri, Uygurlar döneminde atıldı diyebiliriz. Bozkır'ın özgürlüğü ile şehirlerin düzeni arasında yaşanan bu büyük dönüşüm, aslında Türk tarihinin en önemli kırılmalarından biriydi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Türklerin yerleşik hayata geçişi sizce askeri gücü azaltan bir kırılma mıydı? Yoksa büyük medeniyetlerin doğmasını sağlayan kaçınılmaz bir adım mıydı? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarih yolculuğunda görüşmek üzere, hoşça kalın.